Evet dostlar, Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Beder. Ramazan'dan evvel son tatlılarımızı artık yiyoruz diyebilirim. Ve bugün mutfaklarınıza yapımı eğlenceli ve kolay, pratik olan malzemeler aslında birçok evde bulunabilen ve çok da masraflı olmayan bir rulo pasta ile konuk olacağım. Benim videolarımı biliyorsunuz. Ben videoları biraz diğer videolara göre 3-4 dakika, 5-6 dakika bazen uzun tutabiliyorum. Bunu yapma amacım videomu izleyen herhangi bir kişinin videodan yapmak istediği şeyin nasıl yapıldığını öğrenmesine vesile olmak. Bundan dolayıdır ki videolarım uzun ve bazen de videolarımda bazı noktaları böyle geri sarıyorum ki yani daha eğlenceli olsun ve daha çekici olsun. Karşıdaki sıkılmasın. Dolayısıyla bir faydasını görün. Evet dostlar, başlıyoruz. Bismillah. Önce yumurtalarımız ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz ama etrafa sıçramaması adına biraz karıştırıp çırpıyoruz. Bu aşamada çok güzel çırpmamız gerekiyor ki bakın daha un katılmadan ki hali böyle. Bu kadar güzel kekimizde göz göz olacak, güzel kabaracaktır. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katıyoruz. Ve unumuzu katıyoruz. 1 su bardağı ve kabartma tozumuz. Ben 1,5 paket kullandım. Siz duruma göre 1,5 belki 2 kullanabilirsiniz. Ve vanilyam olmazsa olmaz. Birçok şeye 1 ila 2 paket katıyorum. Ve burada nişastamızı katıyoruz. Burada 1 yemek kaşığı nişasta diyebilirsiniz. Yine güzelce çırpıp ve artık tepsimize döküyoruz. Kabımızı güzelce sıyıralım ki israf olmasın. Evet dostlar, bu arada Ramazan geldi. Bizleri Ramazan'a çıkaran Rabbimize hamdolsun. Güzel güzel içeriklerle sizlere konuk olmak isterim ama bakalım Ramazan'da ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bakalım nelerle mutfaklarınıza konuk olacağız. Nasip olacak mı? Tamamen güzel yayılsın diye iyice salladım tepsimizi ve fırından çıktıktan sonraki hali. Ne çok kalın ne çok ince. Gayet güzel. Şimdi rulo şeklini aldırmaya çalışmak için ilk önce kekimiz soğur soğumaz, tamamen soğumadan güzelce yağlı kağıtla sarıp biraz bekletiyoruz. Yani takriben bu şekilde buzdolabına koyup 1 saat bekleyin veyahut da birkaç saat bekleyin, zarar olmaz. Burada muhallebisini yapıyoruz. Yine malzemelerimizi sırayla tek tek katıp yine şekerimizi katıyoruz. Burada topaklanmaması adına biraz karıştırın. Yumurtayı katıyoruz ki yumurtayı burada niye kattığımız herkes aslında bilir. Neden katıyorum? Yumurtamız burada bir krem rengi veriyor. Muhallebiye ayrı bir renk katıyor. Renklendirme adına. Elimizle de blender gibi çırpalım. Ve yine vanilyamız olmazsa olmaz. Biraz yüksekten ve hızlı döktüm. Kusura bakmayın. Yine topaklanmaması adına güzelce yavaşça karıştırıyoruz. Ve altını kısık ateşte yapışmadan sürekli karıştırıyoruz. Olmaya başlayınca altını daha da kısıp karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın muhallebimiz nasıl, ne kadar pürüzsüz, gördünüz mü? Şimdi bu biraz katı bir hal alacak. Bakın ipek gibi. Ne kadar pürüzsüz ve güzel oldu. Evet dostlar, 1 paket krem şantimiz üzerine vanilyamızı katıyoruz ve 1 su bardağından da 2 bardak 2 bardak nedir ya? 2 parmak eksik sütümüzü katıp
karıştırıyoruz ve çıkmadan evvel biraz elimizle karıştıralım ki etrafa sıçramasın. 1-2 dakika çırpıp muhallebimizin üzerine döküyoruz. Bu muhallebimizin kıvamını dengeleyecek ve ayrı bir tat katacaktır. Buradan sonra ne kadar çırparsanız o kadar ipeksi bir görüntü alacaktır. Önce biraz karıştırıp ardından çırpacağız. Evet dostlar. Bu aşamayı güzelce çırparsanız daha ipeksi bir görüntü elde edersiniz. Ben muhallebiyi biraz fazla yaptım. Siz malzemeleri göz kararı biraz daha azaltıp tam buna yetecek şekilde yaparsınız. Ben başka şey için de kullanmak üzere biraz fazla yaptım. Üzerine belirli kalınlıkta güzelce dağıtalım. Aşırı kalın olmasına gerek yok. Kimisi çok fazla sever. 1-2 kaşık daha katabilirsiniz. Ama bundan daha azı artık tat vermez. Her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtalım. Neden fazla yapmıyoruz? Bunu daha fazla yaptığınızda daha doğrusu rulo yaparken taşacaktır ve işinizi mahvedecektir. Bu aşamada ben çilek reçeli kullandım. Düzeltiyorum. Çilek değil, vişne reçeli kullandım. Siz çilek yapabilirsiniz. Şu görüntü bile ne kadar göze hoş geliyor. Dağınık gibi ama çok hoş bir görüntüsü var. Ve rulomuzu yapalım. Evet dostlar, bunu bu şekilde kağıdımızla daha güzel sabitleyip sabit kalacağı bir tepsiye koyup ben dolapta birkaç saat beklettim. Benim çok vaktim yoktu. Sanırım 1,5 saat kadar beklettim. Siz en az 3 saat bekletirseniz çok daha güzel olur. Servis tabağımızı alıp üzerine ben yine yani vişne reçelinin sıvı kısmıyla süsledim. Siz isterseniz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Bunun üzerine yine çikolata güzel gider. Veyahut da beyaz çikolata. Aslında her iki çikolatayı da kullanabilirsiniz. O da ayrı bir güzel görüntü olur. Üzerine de yine tane vişnelerden koydum. Bu da ayrı bir güzel oldu. Yine farklı bir görüntü kattı. Evet dostlar, nasip olursa Ramazan'da da yine birbirinden güzel pratik içeriklerle mutfaklarınıza konuk olmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Ailenizle, sevdiklerinizle nice mutlu Ramazanlara ulaştırılmak dualarıyla. Allah'a emanetsiniz. Afiyet şifa olsun dostlar.